Herkese merhaba. Bugün nefis bir tarifle karşınızdayım. Evdeki bayatlayan pidelerle çok güzel bir yemek yapacağız. Pide olur, ekmek olur. Bayatlayıp yenmeyen ekmeklerimizi çok güzel değerlendireceğiz arkadaşlar. Tarifin aşırı pratik olduğunu da söyleyerek başlıyorum hemen. Gördüğünüz gibi pideleri küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Doğrama işleminin ardından dilerseniz fırında, dilerseniz de benim gibi tavada tereyağında biraz kızartacağız arkadaşlar. Ben yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ekledikten sonra çok az da sıvı yağ ilave ediyorum ve ekmekleri pişirmeye başlıyorum. Bu sırada size eti de gösteriyorum arkadaşlar. Eti de güzelce haşladım. Et suyunu da hem bu tarifte değerlendireceğim hem de çorba falan yaparken kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ eridi güzelce. Üzerine doğradığım ekmek parçalarını, pide parçalarını atıyorum. Hepsine yağ gelene kadar güzelce kızartıyorum arkadaşlar. Hafif kıtırlık olacak ama hiç merak etmeyin, üzerine dökeceğimiz sosla gayet güzel yumuşayacaklar. Hepsine yağ gelecek şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kalan ekmekleri değerlendirmek için muazzam bir tarif arkadaşlar. Haşladığım eti birazcık kavuracağım arkadaşlar. Çok az yağ ilave ettim ve üzerine etleri almaya başlıyorum. Eti burada biraz tatlandıracağız arkadaşlar. Tereyağı, tuz ve baharatlarla. Hafif sulu koydum. Birazcık suyunu çekene kadar pişireceğim. Daha sonra üzerine pul biber ve tuz ilave edeceğim. Siz dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekmeklerim gayet güzel şekilde kızardılar. Altını kapatıyorum. Etler de suyunu çektikten sonra arkadaşlar dediğim gibi baharatlayacağım. Daha sonra onun da altını kapatacağım. Zaten haşlamıştım. Gayet güzel pişmişti. Burada çok az bir kavurma işlemi yapıyorum. Bu arada benim tarifim 2 kişilik arkadaşlar. Gözünüze az gelebilir. Siz miktarları artırabilirsiniz. Dilerseniz pidelerin üstüne et yerine kıyma da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel olur. Etim yağını çekti, baharatlarını koydum, güzelce kavurdum, altını kapattım. Şimdi de salçalı sosunu yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine birazcık tereyağı ve sıvı yağ kullandım. Tereyağı eridikten sonra 1 yemek kaşığı kadar domates salçasını ilave ediyorum ve onu da kavurmaya başlıyorum. Ne kadar kavurduğumu göreceksiniz. Salçayı güzelce kavuruyorum. Kavurmak çok önemli arkadaşlar. Çünkü pişmemiş bir tat geliyor daha sonra ağzımıza. Onun olmasını istemeyiz. Bakın cosur cosur kavruldu. Çok güzel oldu. Şimdi üzerine et suyunu ilave ediyorum. Ben burada biraz fazla kullandım et suyunu arkadaşlar. Ama siz 1 su bardağı kullanabilirsiniz. Kıvamına bakıp biraz daha artırabilirsiniz. Çok sulu kıvamda bir sos olmayacak yani arkadaşlar. Güzelce pişirdim kısık ateşte. Biraz fokurdadıktan hemen sonra altını kapatıyorum. Çünkü sıçrayıp etrafı batırabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ben daha sonra üzerine biraz daha dediğim gibi et suyu ilave ettim. Siz onu ilave etmek zorunda değilsiniz. Normal suyla da yapabilirsiniz bu arada. Ben et suyu olduğu için et suyu kullandım. Her şey pişti görüyorsunuz. Şimdi size sunum zamanı. Tereyağında güzelce kavurduğumuz, pişirdiğimiz, biraz da kıtırlaştırdığımız ekmekleri görüyorsunuz. Uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine bolca sos döküyorum arkadaşlar. Benim kardeşim çok fazla tuz tüketmediği için arkadaşlar ben sosun içerisine tuz koymadım. Ama siz çok az da olsa tuz ilave edebilirsiniz. Ekmeklerin üzerine bolca sos koyuyorum arkadaşlar. Hem sosta hem ekmekte tereyağı var. Lezzeti o kadar güzel ki. Gördüğünüz gibi pideleri sosa doyuruyoruz arkadaşlar. Bolca sosumuzu koyduktan sonra şimdi üzerine sarımsaklı yoğurt ilave ediyorum. Dilerseniz koymayabilirsiniz ama çok güzel lezzet veriyor. Yoğurdu da koyduktan sonra üzerine etini koymaya başlıyorum arkadaşlar. İsteyen etin üzerine de tereyağı gezdirebilir arkadaşlar ama ben yapmadım. Hem sosumuzda hem de ekmeklerde bolca tereyağı kullandık. Üzerine daha fazla tereyağı ekleyip çok fazla yağlı bir his bırakmak istemedim. Tarifim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hype puanı vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.